Bir testi su. Bir zamanlar Bağdat'ta çok cömert bir halife varmış. Cömertliği dillere destan olmuş. Kendisinden yardım isteyenleri güler yüzle karşılar, istediklerini onlara fazlasıyla verirmiş. Bu halifenin şehrinden çok uzak bir çölde yoksul bir adam ve karısı yaşarlarmış. Adamın karısı her akşam kocasına dert yanar, yoksulluklarından yakınırmış. Şöyle dermiş: "Herkes bolluk içinde yaşıyor, biz ise ekmeği zor buluyoruz." Kocası da ona hep sabretmesini söyleyerek "Zaten ömrümüzün yarısı geçmiş, halimize şükredelim, o kadar da kötü durumda değiliz." dermiş. Adamın bu sözleri karısının kulağına girmez, şöyle karşılık verirmiş: "Bunlar boş laf. Hem yoksulsun hem de kendini beğenmiş. Kendini beğenmişlik kötü bir şey. Üstelik yoksulların kendini beğenmesi daha da kötü." Sonunda kadının sözleri etkili olmuş ve adam yoksulluklarına son vermek için bir şeyler yapmayı kabul etmiş. Ama ne yapacağını bilmiyormuş. Karısına "Madem öyle, bu konuda ne yapmamı önerirsin?" diye de danışmayı ihmal etmemiş. Karısı cömert halifenin ününü duyduğu için "Halifeye git, o seni boş çevirmez." diye karşılık vermiş. Adam "İyi ama," demiş, "büyüklerin huzuruna eli boş gidilmez. Ona ne götürebilirim ki?" Kadının aklına iyi bir fikir gelmiş. "Ona bir testi su götür. Bizim bu çölde sudan daha değerli bir varlığımız yok. Eminim halife de böyle güzel bir su görmemiştir." Zavallı kadın halifenin yaşadığı Bağdat şehrinde Dicle Nehri'nin aktığını bilmiyor, çöldeki gibi orada da su sıkıntısı olduğunu sanıyormuş. Kocası bu fikri çok beğenmiş ve hemen bir testi alıp çölün en iyi kuyusundan su doldurmuş ve ağzını sıkıca kapatmış. Yolda başına bir şey gelmesin diye de testiyi iyice sarıp sarmalamış. Adam yola koyulmuş. Karısı onu dualarla uğurlamış ve kocasına testiyi hırsızlara kaptırmaması için dikkatli olmasını söylemiş. Adam yolda dikkatle ilerliyor, kadın da testinin başına bir şey gelmemesi için dualar ediyormuş. Sonunda adam Bağdat'a ulaşmış. Resmi giyimli birilerini görünce onlara halifenin sarayını sormuş. Adamın yoksulluğu her halinden belliymiş. Görevliler hemen onu alarak saraya götürmüşler. Çünkü halifenin adamları da halife gibi cömert ve iyilikseverlermiş. Adam özenle getirdiği su dolu testiyi halifeye verilmek üzere onlara teslim etmiş. Bir taraftan da testiyi sağ salim getirdiği için şükrediyormuş. "Çok şükür," diyormuş. "Bu çok değerli hediyemi başına bir şey gelmeden yerine ulaştırdım. Eşim bunu bilse çok sevinir." Halifenin adamları bu durum karşısında neredeyse güleceklermiş ama hiç belli etmemişler. Adamın hediyesini aldıktan sonra karnını doyurup dinlenmesini sağlamışlar. Sonra da halifenin huzuruna vararak adamın hediye olarak getirdiği su dolu testiyi sunmuşlar. Halife adamın samimi davranışından çok etkilenmiş. Adamlarına şöyle demiş: "Bu testiyi altınla doldurun. Kendisi ve ailesi için giyecekler verin. Fakat onu mutlaka Dicle Nehri üzerinden evine gönderin. Çünkü Dicle üzerinden yol daha kestirme olur." Halifenin adamları "Sana halifenin selamı var," diyerek adama altın dolu testiyle birlikte birçok hediye vermişler. Sonra da onu halifenin buyurduğu gibi Dicle Nehri kıyısında bir gemiye bindirmişler. Adam gemiye binip Dicle Nehri'ni görünce getirdiği hediyeden dolayı kendi kendine utanmış. "O büyük halife ne kadar cömertmiş," demiş. "Benim o değersiz hediyemi çok değerli bir şeymiş gibi kabul etti.
karşılığında da bunca değerli hediyeler verdi. İşte bizim Allah'a ibadetlerimizde Bedevi adamın halifeye hediye olarak bir testi su götürmesi gibidir.